Amerika'nın altın çağı, evet, tam da şu anda başlıyor. Her ulusun gıpta ettiği bir ülke olacağız. Amerika'yı çok basit bir şekilde her şeyin önüne koyacağım. Amerika'nın yeni bir altın çağa girdiğini duydunuz mu? Hepimizin kulağına çalınan bu iddialı sözler, ülkenin hala dünyanın en güçlü devleti olduğuna işaret ediyor. Ancak tarih bize bir şeyi net şekilde gösteriyor. Hiçbir imparatorluk sonsuza kadar sürmez. Hollanda, Britanya, Roma. Hepsi zirvedeyken düşüşe geçti. Peki Amerika? Dünya nüfusunun yalnızca %4'ünü oluştururken küresel gelirin %20'sini ve askeri harcamaların neredeyse %40'ını elinde bulunduruyor. Fakat son yıllarda değişim rüzgarları esmeye başladı. Mesela Çin'in 2028'de ABD'yi ekonomik büyüklükte geride bırakacağı açıkça bekleniyor. Şimdi kendinize şunu soruyor olabilirsiniz. Herkes Amerika'nın çöküşünden bahsederken gerçekten de bu devin sonu mu geliyor? Gelin güç ve güvenin nasıl sarsıldığını verilerle ve tarihten örneklerle inceleyelim. Soğuk Savaş'ın bitişiyle Amerika adeta dünyanın omurgası haline geldi. Dolar rezerv para birimi olarak 1995'te %71'lik bir paya ulaştı. Kapitalizm ve demokrasi hızla yayıldı. Teknokratlar Rusya, Polonya ve Vietnam gibi ülkelerin bile piyasa ekonomisine geçişini büyük bir zafer olarak gördü. Şimdi burada bir kavram önemli. Rezerv para ve ekonomik liberalizasyon. Doların rezerv para olması, diğer ülkelerin ticarette ABD dolarına bağımlı hale gelmesi demek, bu da Amerika'ya muazzam bir jeopolitik avantaj sağladı. Ama ABD kutlamalar yaparken Pasifik'in karşısında sessizce yükselen bir Çin vardı. O dönemde çoğu politikacı, Çin'in kapitalizmi benimsemesinin nihayetinde demokrasiyle sonuçlanacağını düşündü. Peki ya tersi olursa? Çin, mevcut sistemi dönüştürmek yerine sistemi içeriden dönüştürmeye başladı. İşte bu noktada siz de acaba Amerika kendi başarısına fazla mı güvendi diye düşünebilirsiniz. Çin mucizesinden bahsetmemek olmaz. 1990'dan 2020'ye Çin'in imalat hacmi 100 milyar dolardan 5 trilyon dolara fırladı. Burada iki kritik terim var. Sanayileşme ve ihracat fazlası. Çin, kısa sürede dünyanın fabrikası haline gelirken, Amerika neredeyse tamamen Çin mallarına bağımlı oldu. Şu an ABD'de satılan dizüstü bilgisayarların %97'si, oyuncakların %83'ü Çin'den geliyor. Yani ucuz ürünlere erişim Amerikan tüketicisinin lehine görünse de ülkeyi derinden dışa bağımlı hale getirdi. Şimdi Amerikalı tüketiciler neden bundan şikayetçi değil diyebilirsiniz. Cevap basit. Düşük fiyatlar kısa vadede cazip, ancak uzun vadede ülke sanayisi eriyor, işsizlik artıyor ve gelir dağılımı bozuluyor. Çin ise agresif bir şekilde yurt dışına yatırım yapıp geleceğin stratejik ittifaklarını kurdu. Örneğin kuşak ve yol girişimiyle 3 trilyon dolarlık altyapı yatırımı yaptı. Bu da Amerika'nın küresel liderliğini sorgulatmaya başladı. Peki Amerika neden bu kadar kırılgan hale geldi? Cevap, iki kelimede gizli. Devlet borcu ve de-endüstrileşme. 2024'te ABD'nin kamu borcu 36 trilyon dolara ulaştı. Üstelik yıllık bütçenin 1/6'ı sadece faiz ödemelerine gidiyor. Faiz, yani borcun maliyeti, enflasyon yükseldikçe devletin ödeme yükü katlanıyor. Şimdi kendi kendinize bu kadar borç nasıl bir ülkeyi çökertir diye sorabilirsiniz. Yanıtı tarihten almak gerek. Hollanda İmparatorluğu da 18, yüzyılda borca batıp dış ticarete aşırı bağımlı hale gelince yıkıldı. Amerika'da ise 1960'larda imalat sanayisi istihdamın %30'unu oluştururken bugün bu oran %8'e düştü. Fabrikaların kapanması orta sınıfı işsiz ve umutsuz bıraktı. İşte size bir örnek. Pittsburgh. Bir zamanlar çelik üretiminin merkeziydi, şimdi ise bir hayalet kasaba. Tarım, sanayi ve üretimden uzaklaşmak ülkenin sosyal dokusunu paramparça etti. Şimdi kritik soruya geldik. Amerika bu gidişatı tersine çevirebilir mi? 2024 seçimlerinde Trump, Amerika'yı yeniden büyük yapacağız diyerek devreye girdi ve ithalata yönelik gümrük vergileriyle üretimi ülkeye döndürmeyi vaat etti. Gümrük vergisi ve tahvil piyasası burada anahtar kelimeler. Vergiler kısa vadede üreticiyi koruyabilir, fakat yatırımcı güvenini sarsarsa tahvil faizleri sıçrar ve devletin borç yükü katlanır. Nitekim
Trump hükümeti 10 gün içinde vergilerin çoğunu geri çekmek zorunda kaldı. Şimdi bana Amerikan rüyası tamamen sona mı erdi diye sorabilirsiniz. Cevabım şu: İmparatorluklar genellikle kontrollü reformlar yerine paniğe kapılıp kısa vadeli çözümlere sarılınca hızla çöker. Amerika borçla tüketirken Çin tasarruf edip yatırım yaptı. Sonuç, Çin altyapıdan enerjiye, teknolojiye kadar her alanda liderliğe oynuyor. Ve dünya yeni bir yüzyılın başlangıcına, Çin'in yükselişine tanıklık ediyor. Peki, sizce bu değişim kaçınılmaz mı? Yoksa Amerika son bir hamle yapabilir mi? Fikirlerinizi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Sorularınızı da her zaman bekliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.